Merhaba, ben Özgür Arun. Senex TV'nin haftalık programı Yaşlanma Gündemine hoş geldiniz. Geçen hafta Türkiye neden yaşlanmaya hazır değil sorusunu aslında bakım ekonomisi açısından bir uyanma çağrısı olarak ele almıştık. Hatırlayacaksınız. Bu hafta ise çok sık duyduğumuz, belki bazen farkında olmadan bizlerin de kullandığı bir cümleyi masaya yatıracağız. Yaşlılar teknolojiden ne anlar ki? Bu cümle sadece masum bir serzeniş mi? Yoksa derin bir yaş ayrımcılığı ifadesi mi? Ya da derin bir dijital dışlanma ifadesi mi? Gelin bugün bu efsaneyi birlikte açalım ve arkasındaki yapısal sorunları hep birlikte konuşalım. Muhtemelen hepimiz bu cümleleri bir yerlerde duyduk. Yani bankada sıra beklerken, hastane randevusu almaya çalışırken ya da aile içerisinde bir telefonla bir uygulama ayarını yaparken. Bilemiyorum, belki de televizyon programlarında ya da sosyal medyada duydunuz. Bazen dalga geçer gibi söylenen, bazen de gerçekçi bir tespit yapıyormuş gibi dile getirilen bir cümle bu. Tam olarak şöyle şeyler duymuş olabilirsiniz. Boş ver, babam anlamaz o işlerden. Ya da anneanneme e-devlet anlatmayı denedim, boş boş yüzüme baktı. Yaşlılar teknolojiden anlamıyor. Onlara göre değil bu sistemler. Ne çok duyduk değil mi bu sözleri? Şimdi gelin bunları tek tek açalım. Çünkü bunların içerisinde aslında sorgulamadan kabul ettiğimiz en az 3 varsayım var. Birincisi, teknoloji doğası gereği gençlerin alanıdır varsayım. Yani telefon, internet ya da bir takım uygulamalar akla gelince otomatik olarak bunlar gençlerin alanıdır deniliyor. İkincisi, yaşlandıkça öğrenme kapasitesi düşer varsayımı. Bu da o kadar büyük bir efsane ki. Yaşlılar zaten öğrenemez. Onlarla da uğraşmaya değmez duygusu o kadar yaygın ki toplumda. Ve üçüncüsü, sorun sistemde değil ki. Asıl sorun yaşlılardadır varsayım. Uygulama karmaşıksa ya da uygulamanın dili ağırsa ya da ekran karışıksa bile suçlu her zaman yaşlı insanlar oluyor. Oysa tüm bu efsanelerin, tüm bu varsayımların hiçbirisi olduğu gibi doğru değil. Bugün o kadar çok yaşlı insan yakınlarıyla, arkadaşlarıyla görüntülü konuşma yapıyor ki mahalle gruplarında birbirlerine mesaj yazıyorlar, finansal işlemlerini hallediyorlar ya da sağlık kontrollerini telefonla takip ediyorlar. Dolayısıyla temel soru şu, biliyor musunuz? Sorun gerçekten yaşlılarda mı? Yoksa teknolojiyi tasarlayanlarda mı? Yoksa sorun hizmeti sunanlarda mı? Ya da sorun tüm bu hizmeti planlarken alınan politik tercihlerde mi? Sahada sürdürdüğüm araştırmalarda çok yakından takip ediyorum. Yaşlı insanlar teknolojiyi daha sık kullanmak istiyorlar. Teknolojiyi kişisel dünyalarının içerisine yerleştirmek istiyorlar ve onu daha yakından tanımak istiyorlar. Yakınlarını görmek için görüntülü konuşma yapıyorlar sık sık ya da uzakta yaşayan arkadaşlarıyla WhatsApp gruplarında birbirleriyle haberleşiyorlar. Bankaya gitmeden finansal işlerini hallediyorlar. Ama tüm bunları yaparken inanın bana önlerine bir yığın engel çıkıyor. Bakın, birincisi, cihaz maliyetleri, bağlantı maliyetleri çok yüksek. Akıllı telefon gibi, tablet gibi ya da internet gibi bir takım bilgi iletişim teknolojilerine ulaşmak sabit geliri olan birisi için çok ciddi bir masraf alanı. Bunun yanında arayüzler çok karmaşık. Minicik yazılar var, anlaması zor ikonlar var ve sürekli ekranda değişen, kafamızı karıştıran bir takım görseller var. Tüm bu engellerin yanında o sistemin içerisinde kullanılan dil çoğunlukla anlaşılmaz ya da belirsiz düzeyde. E-Devlet ve benzeri sistemlere bir bakın. O kadar teknik bir dil var ki, o kadar hukuki ve mesafeli bir dil kullanılıyor ki. Sonuç olarak destek eksikliği her durumda hissediliyor. Sorulduğunda o meseleyi ilgili anlatan, yol gösteren ya da güvenilir bir destek hattı bulmak neredeyse imkansız gibi bir şey. Bütün bunlar bir araya geldiğinde aslında teknolojiden anlamayan insanlardan bahsetmiyoruz. Teknolojiden dışlanmış bir kullanıcı profili, teknolojiden dışlanmış bir kuşaktan bahsediyoruz. Yani mesele çoğu zaman anlamıyorlar meselesi değil. Mesele sistemin yaşlı insanları hesaba katmaması meselesidir. Ben böyle bir duruma baktığımda 3 önemli yapısal engeli tespit edebiliyorum. Bunlardan birincisi, bir kere bu sistemlerin içerisindeki tasarım çok ciddi sorunlu.
Bugün kullandığımız o kadar çok dijital hizmet var ki ve bu dijital hizmetleri düşündüğümüzde bunların tasarımının ortalama genç bir kullanıcı varsayımıyla yapıldığını görüyorsunuz. Minicik fontlar, o düşük kontrastlar, çok fazla bilginin aynı ekranda sürekli geçmesi. Bakın, geri tuşuna bastığımızda her şeyi kaybetmemiz bir anda ve dahası zaman baskısı. Ekranda gördüğümüz, bakın şöyle ifadeler, bu kod 30 saniye için geçerlidir. Bunlar yaşlı insanların üzerinde değil sadece. Bu teknolojiyi kullanan ya da bu hizmeti kullanan herkes üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. Bu tasarım tercihleri özellikle görme ya da işitme zorluğu yaşayan insanlar için çok büyük bir handikap. Dikkat eksikliği olan insanlar için bunlar büyük engeller ve bunlar otomatik olarak bu alanlarda yaşanan bu sorunlar, bu küçük zorluklar sistemin dışına itiyor insanları. Yaşlandıkça bu küçücük denilen farklar kocaman, devasa bariyerlere de dönüşüyor. İkinci sorun alanı destek eğitim eksikliği. Bu ikinci yapısal engel yüz yüze destek mekanizmalarının zayıflığından kaynaklanıyor. Çoğunlukla mahallelerinde, belediyede ya da bankada ya da örneğin hastanede dijital işlemlerini yapmak isteyen insanlara karşı destek veren ya da ilgiyle açıklama yapan güvenilir insan bulmak çok zor. Var olan görevliler çoğu zaman ya yoğunluktan ya da eğitim eksikliğinden yaşlı insanlara yardım etmeyi bir yük gibi görebiliyorlar. Peki sonra ne oluyor biliyor musunuz? O ekranın önünde duran, tek başına kalan kişi başarısız olduğu varsayımıyla demek ki bende bir sorun var duygusuna kapılıyor. Etrafındakiler onu işaret ediyorlar. Bakın, yaşlılar teknolojiden anlamıyorlar. Bu efsane de böylece yayılıp gidiyor. Üçüncü ve belki de bunlar kadar büyük olan bir yapısal sorun da güvenlik kaygıları. Toplumsal güven duygusu o kadar çok zedelendi ki sık sık dolandırıcılık haberleri duyuyoruz. Telefonlarımıza sahte SMS'ler yağıyor. Sahte aramalar yapılıyor. Bütün bunlar zaten temkinli olmak zorunda olan bir kuşak için riskli bir dünya imajı yaratıyor. Kimi zaman haklı bir korku, kimi zaman aşırı bir kaygı. Ama her yaştan insan dijital ortamlardan bu yüzden geri çekiliyor. Burada tekrar aynı meseleye dönüyoruz. Bütün bu olan biteni yaşlı insanların yetersizliği olarak mı okuyacağız? Yoksa sistemin tasarımında bir sorun olarak mı okuyacağız? Peki, ana sorumluluk kimde? Birinci sorumluluk elbette ki devlette. E-Devlet'e taşınan tüm hizmetlere bir bakın. Tüm bunları yaş dostu olarak tasarlamak gerekiyor. Ve bunları herkes için erişilebilir hale getirmek gerekiyor. Bunu yapacak aktör de elbette ki devlet. İkinci sorumluluk ise bankalarda ya da bir takım uygulamaları geliştiren şirketlerde. Bu uygulamaların görsel tasarımı, o menü yapıları ya da yardım hatlarını yaşlanan bir nüfusun ihtiyaçları düşünerek yeniden ele almak gerekiyor. Üçüncü sorumluluk elbette belediyelerde. Dijital başvuru sistemlerini düşündüğümüzde mutlaka bunlara yüz yüze destek alanlarının, hizmet alanlarının eklenmesi gerekiyor. Ve bu hizmetleri vermeden önce mutlaka dijital okuryazarlık kurslarını, eğitimlerini düzenlemek gerekiyor. Dördüncü sorumluluk elbette yaşlı insanların yakınlarında ya da ailelerinde. Biliyor musunuz, en kritik noktalardan birisi de burası. Aile içi iletişimde, yakınlarla kurulan ilişkide yaşlı insanların sorularını küçümseyen değil, onlarla eşit ilişki kuran, karşılıklı ilgiye dayanan bir dil kullanmak gerekiyor. Ve tüm bu aktörleri ve bu aktörlerin yarattığı sorunları düşündüğümüzde teknoloji meselesinde sorumluluk basitçe kişilerin omuzlarına yüklenemez. Bizlerin artık bu yapısal sorunlara karşı yapısal bazı çözümleri üretmemiz gerekiyor. Peki ne yapılabilir? Biraz da çözüm tarafına bakalım birlikte. Yaşlanmaya hazır bir dijital dünya kurmak için ne gerekiyor? İhtiyacımız nedir? Birincisi, bana soracak olursanız yaş dostu dijital tasarım ilkelerini hayata geçirmek gerekiyor. Peki ne olabilir bu ilkeler? Nelerden oluşabilir? Birincisi, dijital ekranlardaki okunabilirliği arttırmamız şart. Büyük, kontrastı yüksek fontlara ihtiyacımız var. Ve arayüzü mutlaka sadeleştirmek gerekiyor. Bunun yanında basit ve tutarlı menüler tasarlanmalı. Aynı iş için biz niye her seferinde farklı bir yolculuk yapmak zorunda kalıyoruz ki? Değil mi? Üçüncüsü, geri dönüş imkanı sunulmalı. Yani yanlış bir tuşa bastığımızda her şey silinmemeli.
adım adım geri alınabilen bir takım süreçlere ihtiyacımız var bizim. Tabii ki bütün bu sistemin içerisinde kullanılan dilin açık ve sade olması gerekiyor. Hukuki ve teknik jargondan mümkün olduğunca uzak durmak gerekiyor. Herkesin anlayabileceği cümlelerden oluşan basit bir tasarıma ihtiyacımız var. Ve son olarak hata dostu sistemler tasarlanmalı. Yanlış yaptın diyen değil ve böylece kullanıcıyı cezalandıran değil aslında. Buyurun birlikte düzeltelim diyen yönlendirmelere ihtiyacımız var. Bu tasarım ilkelerinin yanında yüz yüze destek ve mahalle temelli çözümler de üretilmeli. Dijital dünyayı gerçekten kapsayıcı kılmak istiyorsak eğer, mahallelerde, kültür merkezlerinde, kütüphanelerde ya da belediyenin tüm birimlerinde ya da merkezi hükümetin yerel teşkilatının sunduğu o sağlık ve sosyal hizmet noktalarında yaşlı insanlar için ve onların bakım verenlerine yönelik birincisi dijital danışmanlık ve ikincisi eğitim hizmetleri sunulması gerekiyor. Ben 2024 ve 25 yıllarında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı uzmanı olarak çalıştım. Ve o süreç içerisinde gerçekleştirdiğim araştırmalarda yaşlılara yönelik yaratıcı ve dijital bakım modelleri geliştirmeye çalıştım. Bunlardan birisi de Kafetek modeliydi. Kafetek'i size şöyle anlatabilirim. Mahalle içinde konumlanan, her yaştan insanın uğrayabildiği ama özellikle yaşlıların ve onların bakım verenleri varsa onlar için tasarlanmış bir teknoloji ve dayanışma mekanı. Kafetek'in içerisindeki ana amaç yaşlı insanlara ya da bakım verenlere siz teknolojiden anlamazsınız, gelin biz sizin yerinize bunları yapalım demek değil. Tam tersine. Buyurun birlikte yapalım, birlikte öğrenelim, adım adım ilerleyelim. E-Devlet, hastane ya da banka işlemleriniz varsa ya da görüntülü konuşma ihtiyacı hissediyorsanız hepsini kendi hızımızda, kendi kontrolümüzde öğrenelim diyebilmek. Kafeteklerdeki amaç elbette ki insanlara sadece hangi tuşa basacağını göstermek değil. Aynı zamanda dijital güvenlik ve dolandırıcılık gibi bir takım risklere karşı korunmayı, parolaları yönetmeyi, finansal işlemleri güvenilir biçimde yapmayı, sağlık hizmetlerini yine güvenle takip etmek için destek sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca aile ve arkadaşlarla çevrim içinde iletişim geçmek istiyorsa insanlar onları güçlendirmek istiyoruz. Tüm bunlar Kafetek modelinin ana hedefleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla Kafeteki tek başına bir kurs gibi değil, mahalledeki sosyal hayatın bir parçası olan birer buluşma noktası olarak tasarlamıştı. Belediyenin, sivil toplumun ve bunların yanında her yaştan gönüllü insanın ve tabii ki dijital mentörlerin birlikte çalıştığı bir sosyal öğrenme modeli Kafetekler. Aslında Kafetek bugün konuştuğumuz yaşlılar teknolojiden ne anlar ki efsanesine verilen en somut yanıtlardan birisi. Çünkü sorun yaşlılarda değil, doğru tasarlanmış mekan ve destek sistemlerinin eksikliğinde asıl sorun. İlerleyen bölümlerde tüm bu modelleri yani Kafetek'i, onun yanında geliştirdiğim Mavi Kapı'yı ve Mavi İstasyon'u daha detaylı olarak konuşacağız. Şimdi biraz bu meseleyi toparlayalım. Yaşlılar teknolojiden ne anlar ki cümlesi aynı zamanda yaş ayrımcılığının bir göstergesi. Çünkü sorun yaşlı insanlarda değil. Sorun teknoloji tasarlanırken toplumsal yaşlanmanın hesaba katılmamasında, destek mekanizmalarının eksikliğinde, bakım ve dijital dünyayı birbirinden ayrı düşünmekte ve bunları ayrı kompartımanlar olarak tasarlamakta. Bu yüzden belki cümleyi şöyle değiştirmemiz daha doğru. Teknolojiyi her yaştan insan için anlaşılır ve erişilebilir hale getirmek mümkündür. Gelecek hafta bu tartışmayı biraz daha genişleteceğiz ve dünyadan iyi örneklere bakacağız. Sizinle özellikle Uruguay ve Finlandiya'dan bakım dersleri üzerinde konuşmak istiyorum. Yani bazı ülkeler bakımı ve bakım ekonomisini ve onun yanında dijital çözümleri nasıl bir araya getirmişler? Biz bunlardan neleri öğrenebiliriz? Bunları ele alacağız. Eğer bu tartışmanın büyümesini isterseniz bu videoyu paylaşabilirsiniz. Yorumlara da kendi deneyimlerinizi bırakabilirsiniz. Yaşlanma gündeminde yeniden görüşmek üzere. Hepinize esenlikler diliyorum.